Hayatımda tecrübe ettiğim en iyi anlardan, en iyi anılardan biriydi. Bali'de, yine Dubai'de, Yeni Zelanda'da helikoptere binmiştim. Ama bu elini dışarıya çıkartıp uçmak gibi bir şeydi. Lexus'la gidiyoruz ya. İnanılmaz yani. Ne pis bir taksi gördük, ne kötü bir arabaya bindik. Her şey çok kaliteli. Verdiğiniz her liranın, dirhemin karşılığını alıyorsunuz burada. 75. kattan Burj Khalifa manzarasını görüyorsunuz. Dubai'ye hoş geldiniz. Habibi! Come to Dubai. Allah Allah gidiyor. Eğer bir gün Dubai'ye gelirseniz ve korkmuyorsanız ya da herhangi bir yerde görürseniz hayatınızda bir kez bunu tecrübe edin. Çölün ortasında bu kadar yemek yapacaklarını tahmin etmemiştim. En iyi anılardan biriydi. Kalbim yerinden çıkacak. Resmen şurada devriliyorduk az önce ya. Hanımlar beyler, pilot beni beklediği için acele ediyorum. Sizlere iyi seyirler. Bana da harika bir Dubai gezisi olsun. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hanımlar beyler, ben Deniz Süleyman. Dünya turumun Dubai ayağına biraz sonra yapacağımız çılgınlığa hoş geldiniz. Çok hızlı bir şekilde videonun girişini yapıyorum. Çünkü şu anda Dubai'de gyrocopter yapacağız. Önceki bölümlerde Sezer'le milyoner gibi yaşamıştık. Bu sefer de Dubai'de hiç yapmadığımız bir şeyi, ki geçen sene helikoptere binmiştik, şimdi şuna bineceğiz. Şu şekilde, helikopter değil bunun adı, gyrocoptermiş. Biz de ilk defa öğrendik. Hatta söyleyemedik ne demek olduğunu. Fethiye'de pazarları yapardım. Evet, düzenli olarak yaptığımız aktivitelerden bir tanesi. O yüzden kıza diyoruz ki bu nasıl söyleniyor? Biz YouTuber'ız da yanlış söyleyip rezil olmayalım dediğimiz bir şey yapmaya geldik. Birazdan kendi kameramla çekim yasak. Çok heyecanlıyım. Beni alacak pilot ve biraz sonra yolculuğumuz başlayacak. Eğer ölürsem Allah korusun. Ben Sezer, yayınlarım o videoyu. ben sana bilgileri verdim. Banka şifresini biliyorsun. Arabayı da üstüne alırsın artık, takılırsın, gezersin. Hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şey olmayacak. Çok güzel olacak. Hatta buradan sonra daha çok güzel yerlere, çöllere, möllere de gideceğiz. Harika bir gün bizi bekliyor. Hanımlar beyler, pilot beni beklediği için acele ediyorum. Sizlere iyi seyirler. Bana da harika bir Dubai gezisi olsun. Bu cesaretin için bir tane yorum gelmez mi be? Bir yorum, bu beğeni artık takdir ederseniz bizim bu yaptığımız tecrübede ve heyecanda mutlu oluruz. Dubai yolculuğumuz başlıyor. Hadi görüşürüz. Gezimiz Aura Sebilon su arıtma cihazlarının desteğiyle başlıyor. Şimdi bilgi veriyor. Yeah, 20 minutes. You are the pilot? Not yet. Aa, çok heyecanlandım. Hadi gidiyoruz. Welcome to Skydive Dubai Gyrocopter. How are you today? So far so good. I'm so excited. Me too. This is the first time I'm experiencing this, but it looks fantastic. Same with me. My name is Jay. I will fly with you. I will show you part of beautiful Dubai from the sky. You ready? Yeah, already. Let's go. This is madness. It was one of the best experience that I have done so far. Unbelievable. So it's like it was in my bucket list. I'm very happy to see it in Dubai. Thank you very much. Thank you It very was much for fantastic. flying with us. Have a great day. Hayatımda tecrübe ettiğim en iyi anlardan, en iyi anılardan biriydi. Bali'de, yine Dubai'de, Yeni Zelanda'da helikoptere binmiştim. Ama bu elini dışarıya çıkartıp uçmak gibi bir şeydi. Tamam, birazcık hava sisliydi, pusluydu ama eğer bir gün Dubai'ye gelirseniz ve korkmuyorsanız ya da herhangi bir yerde görürseniz hayatınızda bir kez bunu tecrübe edin. Önce kalktıktan sonra uçak gibi kalkıyor ama o hareketler, manevralar, bir anda dönmesi ve aynı zamanda o Palmiye adasının üzerinden mesela giderken resmen dokunuyorsun palmiyenin yapraklarına ve ne oteller ne villalar yapmışlar, gördünüz zaten. Sonra Yelken Otel'in direkt yanından gidiyorsun, 400 metre 500 metre falan ki yukarıda oluyorsunuz. Hava bayağı serin de hatta. Sonra Burj Khalifa'ya kadar gidip geri getiriyor. Oldukça uzundu. Hani helikopter bence daha hızlı bitiyor. Bu çok uzun sürdü. 25 dakika 30 dakika falan gibi sanırım. Ama harikaydı. Yani hayatımda yaşadığım en güzel şeylerden biriydi. Bir gün Dubai'ye gelirseniz mutlaka bunu tecrübe edin. Bak ellerim hala titriyor, korkuyorsun ama bunun, bu heyecanın, bu korkunun bile bir güzel tarafı var. Kalbim yerinden çıkacak. Çok iyiydi. Tabii burası aslında bir havalimanı olan, pisti olan bir bölge. Skydiving yeri. Hani böyle uçaktan
gidiyorlar da atlıyorlar ya, işte onlardan bir tanesi Dubai'de var, bizde de Türkiye'de Efes'te var. Biraz size göstereyim nasıl bir yer olduğunu. Şurası hazırlıkların yapıldığı yer. İnsanlar burada önce eğitimlerini alıyorlar. Şurada eğitmenler yani pilotlar var. Sonra direkt dışarıya çıkıp sizi uçağa bindiriyorlar. Sanırım $700 mıydı, $1000 mıydı ne bu macera da. Çok böyle uzun da sürmüyor yani, yukarıdan herhalde 4 dakikada falan düşüyorsunuz aşağıya ve indiğiniz yeri de göstereyim size, gelin. Bak burası da kafe kısmı. Şurası işte pistin olduğu yer. Bu uçaklarla, pırpırlı uçaklarla sizi de gökyüzüne götürüp aşağı atıyorlar. Bak birazı gelmiş zaten turistlerin. Bu da Dubai'de en çok böyle insanın adrenalini hissedeceği tecrübelerden bir tanesi. Şimdi artık sırada bu var. Bir gün bunu yapacağım. Bu arada hala sallanıyorum, o sürekli manevra yaptığında helikopter etkisini hissediyorsunuz. Böyle kanatlarım açılmış gibi. Çok güzel bir gün oluyor, çok. Bugün harika şeyler yaşayacağız. Böyle aktiviteleri yaparken genelde aç yapmak gerekiyor. Hiçbir şey yemedik sabahtan beri. Hani şu Fethiye'den getirmiştim ya, Servet'in böyle krokan barları vardı. Onlardan atmıştım çantama. Onlardan yiyeceğim şimdi. Bunları biliyorsunuz. Daha önceki videolarda da anlatmıştım. Bizim Fethiye'mizin markası. Onların böyle tahinlerinden, lokumlarından bir sürü ürünleri bizim bölgeden çıkarıp üretilip tüm Türkiye'ye gönderiyorlar. Hatta Göcek'te ve Fethiye'de de dükkanları var. Ama artık online olarak siz de alabiliyorsunuz. Şu krokan barlarını artık birçok zincir markette bile görebilirsiniz. Servet'in şu şekilde. Böyle bozulmuyor da, vegan da, atıyorsun çantana, gittiğin yerlerde yiyorsun. Böyle ben de bir sürü almıştım bu geziye çıkarken. Şimdi bununla yiyip bir enerjiyi alacağız. Hatta web sitelerinden siz de sipariş verebilirsiniz. Açıklamaya bırakırım, oradan bakarsınız dostlar. Sezer'i bekliyorum. Şimdi o uçmaya gitti. Sonra geldiğinde gezimize devam edeceğiz. O da bayağı heyecanlıydı. Bakalım neler anlatacak. Şöyle bir şey. Bak atıyorsun, direkt enerji de veriyor. Bu mesela Antep fıstıklısı ama farklı tatlarda da var. Çok güzel. Memleketim Fethiye'nin markası diye demiyorum ama harbi harika. Taksi! Şimdi burada uygulamalar çalışıyor. Karim ve Uber gibi ama inanın bazen böyle yoldan taksi tutup binmek daha uyguna mal oluyor. O yüzden bazen böyle yapıyoruz. Şimdi taksiye bineceğiz, bir 15-20 dakikalık yolculuğumuz var. Bu Marina bölgesinden çıkacağız. Yukarıdan Palmiye Adası'nı alın. Sollar tarafında kalıyorduk. Şimdi merkeze doğru gideceğiz. Şu tarafta. O havadaki tozu görüyor musunuz? Çölün. Bindiğimiz taksiye bak, Lexus geldi. Lexus'la gidiyoruz ya. İnanılmaz yani. Ne pis bir taksi gördük, ne kötü bir arabaya bindik. Her şey çok kaliteli. Verdiğiniz her liranın, dirhemin karşılığını alıyorsunuz burada. Şu ayak genişliğime Bak. bak Deniz ya. Yani Ferah ferah. Sanki ben böyle gidiyorum bizim taksiler. özel Ayıptır ya. özel bir şoförün varmış hissiyatını yaşatıyorlar. Bu konuda Dubai, yani o turizmde verdiğiniz o kaliteli hizmet arayışı vardır ya, almak istediğiniz. Hepsini alabiliyorsun. Evet pahalı, evet çok zengin bir yer ama hizmet Karşılığını konusunda fazla veriyorlar. fazla alıyorsun. Al bak, sıradan bindiğimiz taksiye bak abi. Şimdi o bir tane güzel bir yer bulduk. Yüzmeye gidiyoruz. Şimdi şu gökdelenin çatısına çıkıp turist olacağız. Turist Ömer Dubai'de. Sezer neler yapmışlar ya. Sonu yok abi, sonu yok. Hani lüksün, ihtişamın, gökdelenin, yarışmaların, rekabetin sonu yok. Burada böyle birçok otelin en üst katında club tarzında işte günlük böyle havuzunu kullanabileceğiniz yerler yapıyorlar. Denizde böyle çok harika olmadığı için böyle mekanlar çok tutuyor. Şimdi biz de o mekanlardan birine geldik. Bu ne kardeşim? İnanılmaz. 75. 75'e çıkacağız. Şu anda kulaklar gitti mi? Yukarıdan Dubai'yi göreceğiz. Burada da çekim yapmak yasak. O yüzden yapabildiğim kadar yapacağız. Bu ne abi ya? Her gittiğimiz yerde ilginç bir şey var. Kulak gitti. Şimdi burada birçok yeri çekmek yasak. Karışıp duruyorlar. O yüzden şöyle bir telefonla çekeyim. Bakın şu an 75. kattan Burj Khalifa manzarasını görüyorsunuz. En son fiyatları ve tecrübelerimi hepsini anlatırım inerken. Şöyle bir önce manzarayı göstermek istiyorum. Aslında Dubai böyle bir yer işte. Çölün ortasında şu kurmuş oldukları şeyi satıyorlar. Ve ama şunu da itiraf edeyim.
çok fazla yeni bina yapılmış. Her yere farklı mahalleler kurmuşlar. Gelmişken yüzelim bakalım. Biraz serin. 75. kattan Dubai manzarası. Ben buraya ilk 13-14 sene önce gelmiştim. O kadar çok şey değişmiş ki. Yani tamamen rahatlığa bırakmışlar, turizm rahatlığını artık. Alkolünden, gece hayatından, eğlencesinden. Biliyorsunuz şimdi Dubai'ye kumarhane bile yapılıyor. Dünyanın en büyük ikincisi ki sabahki uçtum gyrokopterle oraya gördük. O Yelken Otel'in yan tarafında kalıyor. O yüzden burası turizm için her şeyi feda etmeye hazır. Bir de bunun üstüne inanılmaz bir gayrimenkul sektörü var. Yani şu binaların çoğu dolu zaten ve fiyatlar her geçen gün artıyor. Başka bir yere çevirirler burayı. Vergi indiriminden dolayı avantajlar, 12 ay turizm var vesaire. Dünyanın harbi merkezi yapıyorlar. Bunu tüm tarafsız düşünce, gözlem olarak sizlere aktarmak istedim. Çünkü her geldiğimde şaşırıyorum. Vallahi geldik burada 2-3 saat dinlendik, yemek yedik. Manzarada biraz baka baka havuz keyfi yaptık. Şimdi buradan ayrılıyoruz. 75. kattaydık. Bütün o Dubai'nin merkezi buradan görünüyordu. Tabii ben sizi bugün kalkıp da Burj Khalifa'ya ya da altındaki devasa alışveriş merkezlerine falan götürmüyorum. Onların hepsini önceki bölümlerde yapmıştım. Dubai'de bir dünya ne yaparsınız, ne edersiniz, nereden alışveriş yaparsanız, kaç para harcarsınız gibi diğer Dubai bölümlerimin bağlantısını açıklamaya bırakırım. Oradan bakıp izlersiniz. Onları izlemeden de plan yapmayın. Ama harbi çok yüksekti burası. Bakın arabalar bile minnacık görünüyor ve 14-16 şeritli yollar yapmışlar. Ve bütün o 10 milyon kişi yaklaşık olarak bu ana yollardan bütün o Abu Dhabi'ye kadar bir yayılan hatta yaşıyor. Hani biz şu an çok merkezindeyiz ama inanılmaz siteleşmeler, kentleşmeler yapmışlar. Gerçekten burası her sene katlanarak başka bir yere doğru gidiyor. Şimdi videonun sonuna kadar izleyin çünkü sizi biriyle yine tanıştıracağım bu videoda ve buraya geleceksiniz planlı yapmanız için güzel önerilerde de bulunacağım. Niye bu saate kadar bekledik? Çünkü çöle gidiyoruz. Gündüz çöl sıcak olacağı için o yüzden akşamüstü saatlerinde alıyorlar sizi. Böyle 3 gibi falan alacaklar. Çöl turu yapacağız. Üstüne akşam yemeği yiyeceğiz. Sonra günü kapatırız. Hadi bakalım çöl gezimiz başlasın. Dubai'nin yaklaşık %83'ünden fazlası çöl ve buraya geldiğiniz zaman yapacağınız en güzel aktivitelerden bir tanesi bu çölü keşfetmek. Akşamüstü bu saatlerde sizi alıyorlar. Şöyle güzel bir buggy turu yapıyorsunuz. Sonra bir arkamdaki 4x4 arabaların lastiklerinin havasını indiriyorlar ve böyle çöllerin üstüne aşarak gezdiriyorlar. Bu tabiatın aslında bir parça da olsa yüzünü görüyorsunuz. Bir de akşamda güzel bir yemek, akabinde Arap ezgileriyle bir müzik şovu ve kapanış şeklinde oluyor. İşte bugün bizler de onlardan bir tanesini tecrübe edeceğiz. Şöyle bir yere buluşmaya geldik. Buradan şimdi alacaklar. Dans ede bu şekilde mi başlıyor tur? Öyle oynamamız lazımmış kardeşim. 50. kez gitsek de size de bir göstermek istiyoruz. Abi. Bakalım bu tur nasılmış? Birazcık daha farklı ve iyi bir tura katılacağız. O yüzden güzel olacağına birazcık eminim. Çünkü ben bunun çok kötülerini de gördüm. Hadi bakalım başlıyoruz. Şimdi arabayla bir 20 dakikada falan merkezden buraya ulaştık. Bu buggy'ler sizi alıyor ya da 4x4 araçlar. Şu tepelerde 15-20 dakika bu tecrübeyi yaşamanız için bir imkan sağlıyorlar. Deneyelim bakalım. Ben geçen geldiğimde sürmemiştim ama şimdi denemek istiyorum. Hava çok güzel çünkü. Tam zamanında gelmişiz. Buranın baharı ve kışı güzeldir. O kadar çok araç var ki şimdi bunlardan hangine bineceğiz ben de bilmiyorum. Şunlar mesela çok deli oluyor. Çok hızlı sürüyorlar. Hatta devrilme durumu bile olabiliyormuş. Şunlar daha minikleri. Şurada direkt alıp gidebiliyorsun küçükleriyle de. Hangine bineceğiz ben de bilmiyorum. Şimdi göreceğiz. Bizim araba buymuş. Hadi sırayla süreceğiz. Nasıl sürülüyor Sezer bu? O kadar mı? Gaz fren mi? Allah aşkına yavaş sür şunu. Başlıyoruz. Yavaş yavaş bir anda basma. Dubai'ye hoş geldiniz. Habibi. Come to Dubai. Allah Allah gidiyor. Abi. Düşersen? Düşersen 10.000 dirhem ceza. O yüzden Düşme. yavaş sürün diyor. Bu arada gerçekten arkadaşlar bunu yapmak istiyorsanız çok risk almayın. Çünkü Evet. zamanında ben bunun riskini aldım.
iki kamerayla şov yapıyor. Sırf şunun için beğeni atmanız lazım arkadaşlar. Hadi ya. Ya dikkatli sür. Kanka gidiyorum işte adamlar nereye giderse ben de oraya gidiyorum. Önümüzden gitmeleri kötü ama. Evet, toz geliyor. geliyor. Evet, gitsin onlar önden. Ondan gitsin ondan. Ne oldu? Her yerimde toz kaçtı. Keşke gözlüğümü alsaymışım. Evet ya. Ama çok heyecanlı. Çok heyecanlı değil mi? Çok güzel. Kum tepelerine geldik. Şöyle bir yerdeyiz. Yavaş. Abi buraya çıkartılır mı ya? Nerelere çıkarttı bizi var ya? Peşinden gidiyoruz ama Allah'a emanet. Bak şurada kum tepelerinin olduğu yere çıktığınız zaman resmen şurada devriliyorduk az önce ya. Şuradan geçtik. Değil mi? Ya koy. Alo. Vallahi öyle. Sezer. Devrilmedik biz orada ya değil mi? Evet. Ben de şaşırdım vallahi. Dedim kesin gittik. Nasıl devrilmedik? Devrilmez ya. Yallah. Devrilmez mi? Bunlar devirmez. Yine de iyiydi. Aa, çok heyecanlı yine de ya. Güzel. Gelmişken de ya burada da kartal ticareti yapmazsın be abi. Gerçekten de. Ama yine söylüyorum. Hayvanların alet edildiği hiçbir şeye dahil olmayın. Hayvanat bahçelere dahil, bunlara dahil. Yazık günah. İşte Dubai'nin çölleri de böyle. Hani hep diyorum ya burası çöldü nasıl yaptınız kardeşim diye. Aslında yaptıkları zeminler, yerler, toprak yapısı böyle bir yer. O Dubai şehrini günümüze getirdikleri hali düşünün merkezdeki. Temeli, zemini böyle çöl. O yüzden diyorum hiçbir şeyin olmadığı yerlerde, ağacın bile çok az taneyle olduğu yerlerde bu modern şehirleri, inanılmaz bir turizmi, devasa otelleri, alışveriş merkezlerini, finans noktalarını nasıl yaptınız? Yorumu siz yapın. Burada Körfez'de birçok ülke var. Tabii ki hepsi oldukça güçlü ekonomik anlamda ülkeler ama hiçbir tanesi bunlar kadar iyi başarmadı. Ve yaptıkları her şey böyle imkansızlığın ortasındaydı. İnsan hayret etmiyor değil dostlar. Yorumu siz yapın. Para bence bir yere kadar var. Bir yerden sonra vizyon çok daha önemli böyle ülkelerin değişiminde ve sürdürülebilir turizmin olduğu noktalarda en iyi yapan da bence bunu başaran da Dubai. Şimdi toza toprağa belendik. Güzeldi, eğlenceliydi ama gözlük olayı yanlış yaptık. Ben onlar veriyorlar sanmıştım ama gözlüğünüz yanında olması gerekiyormuş. Ya da satın alıyormuşsun. Vallahi var ya, sırf şu videoyu beğenip yorum yazın diye gözümü feda ettim. Görmedim biliyor musun bir ara? Yok, eminim ya çok zor. Ben gözlükle çok zorlandım. Evet ama olsun. Güzeldi yine de. Şimdi arabalar kısmına geçiyoruz. Bu arabalarla da yine safari yapıyorsunuz. O da çok keyifli. Hadi gidelim. Hazırız. Biz maça değil, Ölmeye geldik. Safari'ye. Hadi bakalım başlıyor. Arabamız bu. Benim anlamadığım şu yeşili nasıl böyle bak koruyabiliyorlar. Çölün ortasındayız şu anda. Ya aynı çimi biz Fethiye'de yapıyoruz abi. Olmuyor. Ama burada mesela gerçek değil gibi çim. Çok iyi değil mi? Bakar mısın ya? O Sezer'in keyfi iyi. Şu an en önde de o var. O da şimdi çekecek, kanalında paylaşacak. Bu kısmı da heyecanlı oluyor. Başlıyoruz.
Nasıldı? Çok güzel değil mi? Baba biz çöllere aitiz galiba. Orta Doğu benim. Ya bir şey diyeceğim. Hani bunun da keyfi, eğlencesi başka. Çok iyi ya. Adam resmen böyle hani denize dalga çıkartırsın. Burada da böyle kumlardan yapar gibi, yapıyormuş. aynen. Kayarak gidiyor böyle. Adrenalin tavan oluyor. Çok, Çok beğenirsiniz. zevkli ya. Ben bunu çok seviyorum ya. Gelmişken yapmak gerekiyor Evet, en bunda. güzeli bu ya. Hani Dubai'ye gelme amacın zaten Çöl. çöl olsun ya. Bunun da doğası bu. Bu. Şimdi gün batımı saatleri böyle bir yerden falan çekiyorsun indiğinde. Ha. Öyle sana zaman veriyor. Ondan sonra da kamp alanı. güzel bir gün batımı izleyip sonra da yemeğimizi yiyeceğiz. Güzel. Her şeye rağmen keyifli. Bakın şu anda Dubai'nin şu sarı yerleri görüyor musunuz? Orası merkezi. Biz aslında oldukça yakın bir konumundayız. Çöller başlıyor demiştim ya. Şimdi akşam işte o çöldeki kamp yerlerinden birine geldik. Bunun gibi yaklaşık 40 tane farklı yerde akşamları hizmet veriyorlar. Ben geçen sene bunun bir farklısına gelmiştim. Şimdi bunlar daha yeniymiş, daha güzelmiş, daha şıkmış. Onu tecrübe edeceğiz. Şöyle bir girelim bakalım bu çölün ortasında akşamları Dubai'de neler oluyormuş. Güzel kokular karşılıyor sizi dedim ve sağda zaten direkt kokular başladı bak. Ne abi? Bildiğimiz lokma mı? Bildiğimiz lokma. Aa, bildiğin lokma. Var. Her zamanki gibi buralarda koku. Esansımızı alalım. Nasıl, çok güzel değil mi? Bildiğin lokma gibi. Baya başarılı. Evet. Lokma yani. Lezzetli de yani. Evet, ben de çok beğendim. Geçen sene biz bunun bir farklısına gelmiştik. Şimdi de güzelinden daha mı şıkına geldik? Upgrade ettik abi. Yükselttik. Yeah. Kampımızı değiştirdik. Sen geldiğinde bu kamp daha açılmamıştı abi. Daha yeni burası. Daha yeni burası. Sen geldikten bir 5 gün sonra davet ettiler bizi. Kampı açıyoruz diye. Geldik baktık. Hayran olduk. Öyle mi? Daha Ya ben dedik de tam da merak- Deniz'le çekmiştik videoyu da başka kampta. Ama senin yönlendirdiğin herkesi, senden videodan gelen herkesi Yenisine mi gönderdik? Ben geçen sene sizinle burada video çekmiştim Tuğba ile Serhat'la. Onlar da burada acenteleri var, Atlas Turizm, ve buraya geleceğinizde Dubai ile ilgili her şeyi kendinden ulaşırsınız. Açıklamaya Instagram'ını bırakacağım, oradan bakarsınız. Ama sadece turizm değil, hani yatırımla yapabilirsiniz. Buradaki Türkler son yıllarda çok fazla yapıyor. Emlak sektörü uçmuş durumda burada. Turizm için zaten ne zaman isterseniz kendisini yazmışsınız. Ben de hiç şikayet almadığım için böyle bir geri dönüş yapmadım. Haberim bile yoktu. Biz de buraya gelmişken onlarla geziyoruz. Instagram'dan bakarlar. Tabii. Neler yapıyorsunuz başka burada? Ne yapabilirler Turizm siz namına Dubai'de? A'dan Z'ye neye ihtiyaçları varsa biliyorsun işte otel, uçak, vize, aktiviteler, lüks araç kiralama. Bunun yanında zorunluluktan dolayı senin de anlattığın gibi emlak, iş kurma, şirket açma, işte burada farklı vizelerin çıkarılması. 10 yıldır burada yaşıyorsun. Tabii 10 abi yıldır. sen Ya, çünkü. şimdi artık her şeyi biliyoruz ya. Evet. İşte bir misafirimiz bizim misafirimiz. Bir ilişkimiz oluşmuş artık. Çünkü direkt bizimle iletişimde olduğu için insanlar. Gidiyorlar işte bir yerden, ya Serhat Bey şöyle bir fiyat aldık, bir bakıyorum ya ayıptır günahtır. Böyle diye dedim ki artık bu işi ben yapmak zorundayım, yoksa insanlar ya yapamayacak ya da kazık yiyecekler, affedersiniz. Dolandırılacaklar, kandırılacaklar. Dedik biz yapalım artık bu işi. Şirket de kuruyoruz. Emlak yatırımlarında danışmanlık da yapıyoruz. Yardımcı da oluyoruz. Bunun için de ayrı şirket kurduk yani. Her şey kağıdına, şeyine uygun olsun diye, kanuna uygun olsun diye. Yani elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Sanki bizden biriymiş gibi. Geçen sene bizim seninle zaten röportajımız 100 bin falan izlenmişti. Tabii. Dubai'de yaşayan Türk diye orada da bahsetmiştim, ama bu sene de biz de gelmişken hem buradaki değişen Dubai'yi gördük, hem onlardan bir sürü şey öğrendik ki bence Dubai'ye gelmek için de en az 3-5 gün ayırın. Hani buraya gelip yatırım yapan da var, yaşayan da var, expat olarak da gelen var, tatile de gelen var. Karar sizin, ama ben hesaplarını Instagram'a bırakacağım. Atlas Turizm olarak hem Tuğba'ya hem de Serhat'a oradan Instagram'dan ulaşırsınız. Ege'nin daha zamanı var. 10 sene sonra ona da ulaşabilirsiniz. Onu da ufaklıktan yetiştiriyoruz. Yavaştan Kaçıncı turizm. safarisidir bilmiyoruz. Alışmış zaten, hiç sesini bile çıkarmıyor. Yok, baksana. çıkarmıyor artık. Acıktık. Hadi yavaştan içeri doğru girelim. Ben detayları açıklamaya bırakırım. Devam ederiz. Ya hani hep derler ya, çöle aldanmayın, gündüz yanar, akşam üşürsünüz. Şu an resmen onu yaşıyoruz. Gündüz ne kadar sıcaktı. Akşam oldu, karanlık çökmeye başladı ki harika da bir dolunay var şu anda. Serinliği hissetmeye başladım. Resmen şu an montla gezerim yani. Şurada bir köşe kurmuşlar. Size onu da bir göstereyim. Bu coğrafyanın o bedevi kültürü müdür? Buranın bir örnek sembol, fotoğraf çekmek için kurdukları nokta mıdır bilmiyorum, ama şöyle bir yer yapmışlar. Şurada da sahneler, yemek yiyeceğiniz yerler vesaire var. Çünkü bunda hem şov oluyor hem yeme içme oluyor. Ben 2 saat, 2,5 saat falan sizi eğlendirip ağırlıyorlar. İnanılmaz güzel bir yer yapmışlar. Bakın şu yansıttıkları ekranın büyüklüğüne bakın. Devasa. Bütün masalar şuradaki sahneyi görüyor. Çok şık, oldukça güzel bir yer olmuş. Güzel, çok beğendim.
Oğlum arada inanılmaz fark var. Çok iyi, gerçekten çok iyi. Yani ortam dediğiniz kadar varmış. Göreceğiz. Önce bir yemeği göstereyim, hadi gelin. Evet, şimdi bakın yemek kısmı başladı. Açık büfe bir şekilde. Şöyle bayağı bir şeyler var. Bunlar salatalar. Şurada makarnalar, humuslar var. Şuna bakalım. Burada beyaz pilav, makarna, ızgara sebze, biryani, köfte gibi bir şey var. Buralarda da bir dünya yemek var. Çok zengin yemek. Oho, burada musakka var. Burada ne olduğunu anlamadım ama şey yazıyor. Fasulye yazıyor. Abi açıyor şimdi bunu. Bunda da dal diye bir çorbaya benzeyen bir şey var. Yemekler çok iyi. Oho, baksana şuralarda da vardı abi dünya şey. Burada tavuk, kanat, kebap, balık. Oho, harika. Bak o ızgaraydı. Bunlar da kızartma gibi sanki. Burada da bir dünya şey var. Bitmiyor. Bu ne bilmiyorum. Anlamadım ne olduğunu ama şurada çok güzel meyveler ve tatlılar var. Yani çölün ortasında bu kadar yemek yapacaklarını tahmin etmemiştim. Şimdi kendime güzel bir tabak yaparım. Bayağı acıktım. Günün yorgunluğunu atarız. Güzel. Böyle gezmek de keyifli ya her şeye rağmen. Kendime şöyle kocaman bir tabak yaptım. Çölün ortasında mangal keyfi yapıyoruz. Balık var, tavuk var, her şeyden vardı. Güzel. Afiyet olsun, gayet güzel yemekler. Şimdi şovlar başladı. Böyle hem Arap ezgileri olan danslar yapıyorlar. Hem batıdan canlı müzik hem de böyle ateş şovları şeklinde oluyor. Today, under the leadership of His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Ve dün çok atraksiyonlu geçen bir günün sonrasında bugün birazcık dinlendik. Sabah videolarımızı toparladık derken akşamüstü Dubai'de bu en güzel bölgelerinden bir tanesinde gün batımı keyfi yapmaya geldik. Burası Marina bölgesi. Marina Beach diye geçiyor ve burada size daha önce hiç göstermediğim bir manzara göstermek istiyorum. Özellikle konaklama yapacağız. Böyle denize de yakın olsun, her şey elimizin altında olsun diyorsanız şuralarda da çok güzel Airbnb evleri ve oteller var. Aklınızda bulunsun. Ben bunların hepsini açıklamaya bırakırım. Çok sevdiğimiz yerlerden bir tanesidir. Şuradaki o devasa Luna Park'ın olduğu London Eye, Londra'da var ya dönme dolap. Onun aynısını yapmışlar. Akşam manzarası falan da çok güzel oluyor. Zaten geçenlerde size bir önceki bölümde anlattığımız tekne turunda da hep buraları gecesini göstermiştik. Ve ileride de zaten Palmiye Adası'nı görüyorsunuz. Dünyaca ünlü. Hanımlar beyler, Dubai'de daha önce hem ben hem de Sezer Yılmaz kendi kanalında bir dünya bölüm yaptı. Ne demiştim buralara geldiğimde? Amacım daha önce yapmadığımız şeyleri yaşamak ve bir önceki yıllarla Dubai'yi kıyaslamak demiştim. Mesela gyrokopter hayatımda yani yaşadığım en iyi 10 aktiviteden bir tanesiydi. Mutlaka yapmanızı da öneririm. Böyle ilginç şeyler yapmaya çalıştık. Hem de aynı zamanda sizlere Dubai'yi gösterip gezi rehberleri de hazırladık. Umarım beğenmişsinizdir. Buraya gelmek isteyenler için zaten bildiğim her şeyi açıklamaya bırakırım. Oradan detaylara bakarsınız. Devasa bir yer burası. Geldiğinizde en az 3-4 gün ayırmalısınız ve göreceğiniz bir dünya güzellikte restoranından, gece hayatından, partisinden, beach club'larına kadar bitmek bilmeyen alternatifler olan dünyanın merkezi noktalarından bir tanesi. Güvenle gelip bence Dubai zaten özellikle ailelerin çok rahat tatil yapabilecekleri bir yer. Ama şimdilik benden bu kadar. Çünkü bir sonraki bölümde yeni bir ülkeye gideceğim. Sizler onu sonraki günlerde izleyeceksiniz. Buradan artık bugün ben de ayrılıyorum. Sezer de ayrılıyor. O da başka kıtaya geçiyor. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sezer, Dubai'den selamlar. Bir sonraki kıtada seninle artık denk geliriz. denk geleceğiz. Asya'da mı artık, Avustralya'da mı, başka Afrika'da mı göreceğiz kardeşim. Dünya küçük. Hayal edip peşine düşelim. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.